Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, bugün sizler için evde yapabileceğiniz en muhteşem, orijinal kavala kurabiyesi tarifiyle geldim. Mis gibi badem kokusu ve ağızda dağılan kıvamıyla bu kurabiyenin buyurun hemen detaylarına geçiyorum. Bir avuç kadar tuzsuz çiğ bademi sıcak suda yaklaşık 15-20 dakika bekletip kabuklarını soydum. Bademleri tamamen kurutup rondonun içerisine alıyorum. Un kıvamına gelene kadar ince olacak şekilde çekiyorum. Bu şekilde yapmak yerine badem unu bulabiliyorsanız eğer badem unu alarak onu da kullanabilirsiniz. Fakat ben ulaşamayanlar için bu şekilde hazırlamanın da yöntemini göstermiş oldum. Evet, çekmiş olduğumuz bademi tavanın içerisine alıyorum. 1 su bardağı yeterli olacaktır. Fazla gelirse eğer buzdolabına kaldırarak daha sonra kullanmak için hazır bekletebilirsiniz. Üzerine 2 su bardağı unu eleyerek ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Un ve toz haline getirmiş olduğumuz bademleri yaklaşık 6-7 dakika boyunca orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım. Rengi bir tık döndüğünde tamam demektir. Sonrasında ocaktan alarak tamamen soğumaya bırakıyorum. Bu tarif şimdiye kadar denediklerim içerisinde en güzel, en lezzetli kavala kurabiye tariflerindendi. Sizlere de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Kullanmış olduğum malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylıca oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Derince bir yoğurma kabının içerisine 200 gram oda ısısında yumuşamış tereyağını aldım. Üzerine 1 su bardağı pudra şekerini ilave ettim. Pürüzsüz, kremsi bir doku alana kadar karıştırıyorum. Üzerine 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Üzerine kıyır kıyır ağızda dağılan bir kıvam vermesi için 1 dolu çay kaşığı sirke ekledikten sonra spatula ile tüm malzemeleri karıştırıyorum. Üzüm sirkesi veya elma sirkesi kullanabilirsiniz. Evde hangisi varsa. Karışımın üzerine tamamen soğumuş olan un ve toz badem karışımını ilave ediyorum. Tekrar bu şekilde hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Uzun süre tazeliğini koruyan, ağızda dağılan, gerçekten yiyen, tadan herkesin beğeneceği muhteşem bir kavala kurabiyesi oluyor. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Evet, hamurumuzu yoğurmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz toparlanmış durumda. Bu kurabiyeden çokça hazırlayarak derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartarak aynı lezzetinde ve tazeliğinde tüketebilirsiniz. Son olarak üzerine 1 su bardağı iri kıyılmış badem ilave ettikten sonra hamura tamamen yediriyorum. İçerisinde toz badem de olduğu için ilk etapta hamurunuz toparlanmayacak, dağılıyor gibi gözükse de şöyle elinizle sıktığında kolaylıkla toparlandığını göreceksiniz. Hamurumuz artık hazır. Şekil verme aşamasına geçebiliriz. 2 parçaya ayırdığım hamurun bir parçasını tezgah üzerine alarak uzunca bir rulo haline getiriyorum ve üzerini hafifçe bastırarak yassılaştırıyorum. Bu arada beni hangi şehirden ya da ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız okumaktan mutluluk duyacağım. Görüşleriniz, önerilerinizi her zaman yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese tek tek dönmeye özen gösteriyorum. Yapmamı istediğiniz özel bir tarif varsa onu da yorumlar kısmında belirtirseniz tek tek herkesin isteğine karşılık kanalımda yapıp paylaşacağım. Evet, bir bardak yardımıyla hamurumuzdan yarım ay olacak şekilde parçalar keselim. Şekliyle, lezzetiyle tamamen orijinal bir kavala kurabiyesi hazırlıyoruz. Şekil verdiğimiz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde dizelim. Bu ölçüler ile bir tepsi dolusu kurabiye elde edeceksiniz. Hafif aralıklı koymanızda fayda var. Pişerken bir miktar kabaracaklar. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşmeye başlayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirelim. Pişen kurabiyelerimizi hemen sizler için
servise hazırlayacağım. Kıvamını, dokusunu göstererek videomu sonlandıracağım. Kurabiyelerimiz piştiler bile. Görmüş olduğunuz gibi üzerleri hafif pembeleşmiş. Alt kısımları da olması gerektiği gibi muhteşem bir şekilde kızarmışlar. Kurabiyelerimi tamamen soğumaya bırakıyorum. Tamamen soğuduktan sonra üzerlerine bolca pudra şekeri serperek kurabiyelerimi tamamlıyorum. Ağızda dağılan kıvamını sizlere detaylıca göstererek videomun sonuna doğru yaklaşıyorum. Umarım tarifimi buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Yapıp deneyecek olanlardan mutlaka yorumlarını ve görüşlerini bekliyorum. Paylaştığım tüm tariflerden ilk siz haberdar olmak için bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Destekleriniz ve yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve muhteşem kıvamını sizlere şu şekilde detaylıca gösteriyorum. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.